Evet dostlar, bir Zihin Atlası programında yine sizlerle beraberiz. Bu hafta bizi kırmayıp programımıza konuk olan Semih Tufan Güraltay'a hoş geldiniz diyorum. Semih Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat kardeş. Öncelikle kitaplarınızı okumaya yeni başladım. Çok güzel şeylerle karşılaşıyorum. İlk olarak kitaplarınızdan bahsetmek istiyorum. Bu kitaplar nasıl oluştu? Kaç yılda oluştu? Tanrı'nın Türkleri ne anlatıyor bize? Böyle bir başlayalım diyorum. Zaten ondan sonrasını siz getireceksiniz. Bu kitaplar yaklaşık 42 senenin ürünüdür. Kitaplarım 1998'den itibaren günümüze kadar 17 tane kitabım basıldı. Ben tarih felsefecisiyim. Türk milletine Atatürk'ün ölümünden sonra dayatılan yalan yanlış bir müfredatla yanlış bir tarih, yalan bir tarih anlatımının zararlarını bugün hepimiz yaşıyoruz. İtikadi olarak da yaşıyoruz, sosyolojik olarak da yaşıyoruz, siyasi olarak da yaşıyoruz. Bu yalan tarih anlayışının günümüzde yaşadığımız sorunlarla alakası nedir? Yüzlerce sayabiliriz. İşte önümüzde Kürt sorunu diyorlar. Türkiye'de bir bölücülük sorunu var. 40 bin insanımız ölmüş. 500 milyar dolar ülkenin parası gitmiş. Halen daha çözülememiş. Halen daha ülkemizin kanayan bir yarası. Neden? Çünkü Atatürk'ün ölümünden sonra değiştirdikleri müfredat ile Türkleri 1071'de Anadolu'ya gelmiş işgalciler gösterdiler. Kürtler de Türkler geldiğinde burada onları karşılayan kardeş topluluk olarak gösterdiler. Halbuki kimdi Kürtler? İşte Alparslan'ın ordusunu karşılayan, Bizans'ta paralı askerlik yapan Uz Türkleriydi. Uz ve Peçenek Türkleriydi. Nitekim Şerefname'de ilk Kürtlerle ilgili tarih kitabı yazan Şeref Han'ın kitabında der ki Şerefname'de biz Kürtler Oğuzların Buğduz boyundan geliriz. Şerefname'den biraz daha geriye gidersek Dede Korkut'un Oğuznamesinde oradaki 24 boy beyinden bir tanesi kimdir? Buğduz Emen'dir. Dede Korkut nasıl anlatıyor? Pala bıyıklı, bıyığını kulaklarının arkasından dolayan, kara boğa derisinden pelerin giyen bir babayit anlatıyor. Ve Buğduz Emen'i nasıl anlatıyor? Hazreti Muhammed'in yanına giden ilk sahabelerinden birisi olarak anlatıyor. Hiç bunları bizim tarihçilerimiz anlatıyor mu kardeşim? Kesinlikle şu an sizin kitabınızda yavaş yavaş okumaya başladım, görüyorum ve sizden dinliyorum. Şu an hakikaten böyle şaşırıyorum. Bize tarihi demek ki yanlış anlatıyorlar. Benim tarih felsefesi üzerine çalışmalar yapmamın sebebi budur. Bugün biz Anadolu'da ki benim Kürtlerle ilgili de bir kitabım vardır. Kitabın ismi Kürtlük üzerine bugüne kadar yazılmayanlardır. Orada boy boy, aşiret aşiret, Urfa, Mardin, Diyarbakır'da da ilçe, köy, mezra dahil oradaki yerleşik aşiretlerin hepsinin Oğuzların hangi boyunun hangi oymağından geldiğini Osmanlı arşivlerinden belgelerle, ta Osmanlı'dan evvelki Selçuklu döneminde belgelerle, ta Eturak yani Eti tarihine kadar oradaki Dağlı Türklerin ki Kurmanç, Kurmancı, Kürt demek Dağlı Türk demektir. Türkmenin Dağlısına Kurmancı derler. Bunları belgeleriyle anlattım. Yine bu elinizdeki Tanrı'nın Türkleri kitaplarında bugünkü anlatılan Emevi İslam'ıyla hakiki mana İslam'ının arasındaki farkları anlatıyoruz. Türklerin ta Sümer Türklerinden gelen Eturak Türkleriyle devam eden, Etrükslerle İtalya'da devam eden, Turaklarla Balkanlarda, Trakya'da devam eden,
Türkler bir tek Orta Asya'dan gelen göçebeler değil ki. Türklerin Bozok kabileleri var, Bozok boyları var, Üçok boyları var. Bozoklar kim? Tarımcı yerleşik medeniyet kuranlar. Üçoklar kim? Göçebe yaşayanlar. Bize sadece bir kanadın tarihini anlatıyorlar. Hunlar, Sakalar, Göktürkler, yani göçebe Türklerin tarihini anlatıyorlar. Siz diyorlar barbar göçebesiniz. Hayır diyoruz biz de. Biz tarihte ilk yazıyı keşfeden, tarihte ilk devlet organizmasını kuran, biz tarihin ilk medeniyetini kuran Sümer Türklerinin, Eti Türklerinin, Turak Türklerinin, Etrüks Türklerinin, bunların torunlarıyız. Dolayısıyla bizim tarih felsefesi üzerine bu kadar sene çalışmamızın sebebi toplumumuzun artık gün geçtikçe bu yalan tarih anlayışından doğan komplikasyonlardan ağır etkilenmesi. Bakın ülkemiz iktisaden de çöküş içerisinde, sosyolojik çöküş de bundan beraber devam ediyor. Halbuki Türkiye'de 22-23 senedir dindar bir iktidar var. Dindar, muhafazakar bir iktidarın döneminde Türkiye yerle yeksan olmuş. Demek ki din doğru anlatılmıyor. Dinin mana bölümü, mana kısmı anlatılmıyor. Sadece dinin amel bölümü, ameliyat bölümü, amelelik bölümü anlatılıyor. Sen namazını kıl kardeşim, kurbanını kes, Ramazan geldiğinde orucunu tut. Kur'an'ı Türkçeden okumana ihtiyacın yok. Kur'an'a akıl erdirmene ihtiyacın yok. Kur'an Müslümanlığı sümme haşa, bu kötü bir şeydir. Sakın Kur'an Müslüman olmayın. Şeyhlere tabi olun. Tarikatların kulu kölesi olun. Sömürünün, yozlaştırılın ve militanlaştırılın. En sonunda da gelin devlete düşman hale getirilin. Şimdi Türkiye'deki din anlayışı da buna evrildi. Yani İslam hani iki dünya saadetiydi? Evet. İki dünya saadetini bulabilen insanlar var mı? Eşleri tarikat şeyhi olan hanımlar bile tatminsiz. Hanımefendinin altında bakıyorsun, BMW araba var. Ben Porsche isterim diyor. Hanımefendi villada yaşıyor. Hayır diyor, yalı isterim. Tatminsiz, hepsi mutsuz. Mümin mutsuz olur mu ya? Mümin iki dünya saadetine ulaşmış insan demektir. Demek ki Kur'an-ı Müslümanlık, mana Müslümanlığını önleyen güçler var. Yalan tarih anlayışıyla, yalan dinler tarihi anlayışıyla bizim gözümüzü bağlayan şer odakları var. Localar var. Locaların karşıtı cemaatler var. Partiler var, siyasi partiler. 140 tane siyasi parti var Türkiye'de. Bir tanesi anlatıyor mu Türkiye'nin sorunlarını, Türkiye'nin açmazlarını? Anlatmıyor. Çare de yok. Bizi iktidara getirin. Ülkenin kasasını bize teslim edin. Belediyeler bizde olsun. Buluruz bir çare. Evet. Yani bizim kitap yazmamız, bizim kitaplarla toplumun sıkıntılı olduğu meseleleri anlatmamız, çözmemiz bir zaruretti. Ben 1998 yılında Fethullah Müslüman mı kitabını yazdığımda 3 tane idamla yargılanıyordum. Daha kalkmamıştı o zaman idam. Kitabı yazdınız diye mi? Yazdığım dönemde. Başka davalardan. Evet. Nitekim kitabı yazdım. Kitabı bastıracağım. Yayın evi bulamadım. Kendi paramla bastırdım. Kitabı bastıracağım matbaa bulamadım. Onları da tehdit ettiler. Yılmadık, bastırdık, mücadele verdik. Bu mücadele için yayıncılık şirketi de kurdum. Ne oldu? Arkasından bir sürü iftiralara uğradık. Hapisten çıktım. Başıma bir sürü çorap örüldü. Ergenekon davasından bu sefer tutuklandım. 7 sene 3 ayda gittim, öyle hapis yattım, beraat ettim. Ama ne oldu?
O kitaplar sayesinde toplumda bir bilinç oluşturduk. Evet. Ben kitap yazdığım dönemde Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri diyorlardı. Toplumun %50'si tapıyordu. Sen bakma şimdi, Fethullah ölmüştün. Herkes ateşi bol olsun diye Twitter'da yazılar yazıyor. Yalan. Toplumun %50'si peşlerinden gidiyordu. Menfaat, para, makam, mevki, her şey onlardaydı. Fethullah Gülen Amerika'ya kaçmış bir adam olarak 57. hükümet döneminde Bakanlar Kurulu listesi yazıyordu. Meral Akşener'e referans mektubu yazıp bir coğrafya öğretmenine İçişleri Bakanı yapan adamdı. Ama ne oldu? O kitap bir şuur, bir bilinç oluşturdu. Biz Ergenekon davasından mahkum olduk. Bize cezaları yağdırdılar. 17-25 Aralık olayları oldu Serhat'cığım. Evet. Tayyip Erdoğan'a bu kitabı götürüyorlar. Çıktı meclis kürsüsünde grup toplantısında, AK Parti grup toplantısında, ben de o ara kütüphaneden geldim. Kütüphanede kitap yazmamıza o dönem cezaevi yönetimi, Silivri cezaevi yönetimi izin veriyordu. Öğlen yemeği yemek için kaldığım hücreye geldim. Televizyonda açık, bir baktım ki Erdoğan grup toplantısında dedi ki bunlar tarikat değildir. Bunlar terör örgütüdür. Bunlar Hasan Sabah'ın devamıdır. Haşhaşinlerin devamıdır. Allah Allah dedim. Birisi Tayyip Bey'e yazdığım Fethullah Müslüman mı kitabını okutmuş. Dedim, Adalet yerini bulmuş. dedim ki Tayyip Bey şimdi bunlarla ilgili bir şuurlanma, bunlarla ilgili bir bilgilenme durumunda. Biz de Ergenekon kumpasında FETÖ'cüler tarafından tutuklanmışız. Hatta öğleden sonra tekrar kütüphaneye çıktım. Balbay vardı, Tuncay Özkan, Doğu Perinçek vardı. Dedim beyler dedim hazırlayın valizlerinizi, yakında tahliye ederler bizi dedim. Çünkü Tayyip Erdoğan bunların bir örgüt olduğunu yazdığım kitaptan idrak etti. O kitap yaklaşık 500 kişiye yakın Ergenekon davasının mağdurlarını tahliye etti. 1000 kişiye yakın Balyoz davasının sanıklarını tahliye etti. Kumpasların açığa çıkmasına vesile oldu. Çorbada benim de tuzum oldu. Tabii ki birçok bu konuda gelişmeler oldu. O kitap yıllar sonra görevini yine yaptı. Serhat'cığım, yani yazılan kitaplar toplum benliğinde eğer hakikatliyse, eğer bir propaganda maksadını taşımıyorsa, abartı yoksa, delilliyse, ilmen kaynaklarla, bakın benim kitaplarım Serhat'cığım dipnotlarla doludur. Evet. İlber Ortaylı da tarih felsefesi kitabı yazdı. İlber Ortaylı'nın tarih felsefesi kitabında 60 tane dipnot var. Semih Tufan'ın bak tarih kitabında kaç tane? 1200 küsür. 1200. 1200 küsür. 1300 hatta. Yok. 1255 son dipnot numarası. Ben bu kadar detaylı kitap yazıyorum. Niye? Çünkü ben kitap yazdıktan sonra derler ki Semih Tufan ülkücüdür. Ülkücü olduğu için Türk tarihini nalıncı keseriyle Türk milletine mal etmeye çalışıyor. Hayır. Belgeler var burada. Değil mi? Yani Semih Tufan'dan daha çok burada belge konuşur. Semih Tufan bu belgeleri bulur, iğneyle kuyu kazar, yıllarca uğraşır. Bunları konu bütünlüğü içerisinde, kronolojiye de uyarak ilmen ispat eder. Karar okuyucunundur. Tabii ki. Okuyucu ikna olursa kararını verir. Fethullah Müslüman mı adını koydum bak o tarihte kitabıma. Fethullah'ın zirvede olduğu dönemde Fethullah'ın Müslüman olup olmadığını sorguladım ve Müslüman olmadığını, Bahai olduğunu,
Belgeleriyle ispatladım. Dedim ki bu adam bir kere Müslüman değil. Konu bir laiklik meselesi değil. Burada bir örgüt var ve bu örgüt Baha'i bir örgüt. Yani Baha'ilerin ayrı bir dini var. Ayrı bir kutsal kitabı var. Adam gelmiş oturmuş posta Baha'ilik dinini bize Müslümanlığın değişik bir versiyonu gibi satıyor. Örgütlenme yapıyor. Kurduğu terör örgütüyle de devletimi ele geçiriyor. Kitapta yazmışım 93'te. Darbe yapacaklar diyorum. Evet. Örnek veriyorum. 31 Mart vakasında Said Nursi nasıl askerleri birbirine kırdırdıysa kitabımda harfiyen var. Aynı şekilde diyorum darbe yapacaklar. 15 Temmuz'da oldu. Maalesef oldu. Ama en azından hani engelleyemedik. Kitap da yazsak, benim televizyon kanallarım da olsaydı, gece gündüz yayın yapsaydık, Fethullahçı terör örgütü bir parasal çıkar örgütü. Bir saadet zinciri. Yine inanmak istemeyeceklerdi. Hani halen daha darbeyi sorgulayanlar var. Darbe miydi, kurgu muydu, şöyle miydi, böyle miydi? Halen daha inanmayanlar da var. Evet. Ama en azından Serhat kardeşim bir bilinç oluşturduk. Peki Semih Hocam, şöyle diyebilir miyiz? Kendi özbenliğini, Türklüğünü unutanlar belli bir ekol peşinde koşuyorlar mı? Tabii. Zaten küresel güçler bize ne yapmaya çalışıyor Serhat'cığım? Kimliksizleştirmeye. LGBT'nin görevine niye finanse ediyorlar? Kimliksizleştirmek. Erkekleri erkek kimliğinden çıkarmak, hanımefendileri hanım kimliğinden çıkarmak. Kimliksizleştirirlerse bizim ruhumuzu zaten ele geçirecekler. O film vardı, Matrix, izledin mi? Evet, Matrix. Matrix filminde şeytan kim orada görüntüde? Smith. Ajan Smith. Ve Ajan Smith'e dönüşüyor bütün insanlar, farkındaysan. Filmin sonuna doğru dünyada bir tane insan kalmıyor. Hepsi Ajan Smith oluyor. Şeytan dünyayı ele geçiriyor. Evet. Ama rahip ne yapıyor? Neo'yu yetiştiriyor. İdman yaptırıyor. İyi bir dövüşçü yapıyor. Neo'yu kıstırıyorlar ajanlar. Ne yapıyorlar? Oğlanın iki kollarından tutuyorlar Keanu Reeves'in. O arada baş ajan geliyor. Baş şeytan geliyor. Baş iblis. Şuradan parmağını sokuyor. Böyle dalga dalga Neo Ajan Smith'e dönüşmeye başlıyor. Diyor ki senin diyor şimdi diyor ideallerini alıyorum diyor. Değil mi? Senin ideallerini aldığı zaman Serhat'cığım ya da benim et parçasına dönüşürüz. Ülkü yoksa, ideal yoksa, kimlik yoksa et parçasıyız hepimiz. Türk milletini savaştan, tanktan, toplan et parçası haline getirebilirler mi? Biliyorlar getiremeyeceklerini. Getiremezler. Ne yapıyorlar? İşte tarih kitaplarımızı değiştirtiyorlar. Değil mi? İsmet İnönü döneminde, Atatürk'ün döneminde yazılmış bütün tarih kitapları hepsi kaldırılıyor. 1071 Malazgirtçi bir tarih anlayışı. Bak Tayyip Erdoğan'a gönderiyorlar her sene, Malazgirt'i kutlatıyorlar. Dumlupınar'ı kutlattırmıyorlar. Senin görevin bu diyorlar. Değil mi? Sen tarihi bundan başlatacaksın ki Türk milletine ümmetçilikte pasifize edesin. Ümmetçilik de bir kimliksizliktir. Biz de dindarız. Evet. Elhamdülillah biz de Müslümanız. Hem de gönülden Müslümanız. Ümmetçilik farklı bir şey. Sen Türklüğünü inkar edeceksin. İslam ümmetinin taraftarıyım, İslam ümmetinin kullarındanım. Böyle bir şey var mı? Kaldı ki orada da çok şey konuşuruz. Yani Kur'an'ı hakikatlerle ilgili biz konuştuğumuzda onlar bizim karşımızda konuşamazlar. O ümmetçiler Kur'an'ı bizim kadar anlamamıştırlar. Kur'an'ı bizim kadar bilmezler. O zaman şunu yapıyorlar değil mi? Aslında onlar da Türklerin tarihini çok iyi biliyorlar. Bundan korktukları için devamlı bunu değiştirerek kendi yazdıkları tarihi
insanlığa bugüne kadar okuttular. Küresel odaklar. Küresel odaklar. Doğru. Dediler ki bizim kitabımız bu kitabı okuyacaksınız. Doğru. Çünkü onlar da Türklerin tarihini, Müslümanlığı, Kur'an'ı Çok iyi biliyorlar. çok iyi biliyorlar. Korktukları için de bugüne kadar da hep kendi kitaplarını okuttukları için de ortaya çıkmasını aslında bir nevi istemiyor bu küresel güç. Ama sizin gibi tarihe kendini adamış kişiler kitaplar yazarak gelecek nesle çok güzel bilgiler bırakıyorlar. Demin çok güzel bir şey söylediniz. Evet, kitap yazıyorsunuz ama belgeleriyle yazıyorsunuz. Yani bir şey söylüyorsunuz ama arkasında belgesini de koyuyorsunuz. Tabii mecburuz. Yoksa onun akademik olarak bir geçerliliği olmaz. Kimse de ciddiye almaz. Evet. Yani dipnotlarıyla, belgeleriyle yazmadığın bir kitap ancak masal kitabı olur. Masal kitap. Bakın, Türkiye'de ve dünyada Türkiye araştırmalarındaki rakamlara bakalım. Bugüne kadar Türk tarihiyle ilgili en çok kitap nerede yazılmış biliyor musunuz? Yaklaşık 65-70 bine yakın kitap ile birinci sırada Fransa geliyor. Büyük Doğu Lojası'nı kurmuşlar. Evet. Serkedoryan. Yani Doğu bilimi diye bir bilim dalı kurmuşlar. Türk'ün sırlarını çözmek için. İkinci sırada kimler geliyor? Ruslar geliyor. Üçüncü sırada Macarlar geliyor. Türkler kaçıncı sırada geliyor? Herhalde. Çok sonra. Çok sonra, evet. İlk yüze girdik herhalde. Atatürk'ün gayretleriyle, Atatürk'ün kurduğu, Türk Tarih Kurumu'yla, Atatürk'ün kurduğu, Türk Dil Kurumu'yla yapılan çalışmalarla, toplam Türk tarihiyle ilgili Atatürk'ün döneminde yapılan çalışmalarla 10 küsür bin eser var. Peki bu mesela Fransa, Macaristan, Rusya Türklük tarihini araştırırken doğru anlamda mı araştırıyorlar? Yoksa yine araştırıp kendi inandıkları mı insanlara okutuyorlar? Şimdi bir kere Rusların tarih çalışmaları bizim için çok ışık oldu. Yani onlar da tabii ki küresel güçlerin yönlendirmesi doğrultusunda bir tarih anlayışı Türklerle ilgili ortaya koydular. Macaristan zaten tahkim altındaydı. Ama biz bunların tahrip eden tarih çalışmalarından bile çıkardığımız belgelerle gerçek tarihi ortaya koyduk. Yani neticede açık mutlaka veriyorlar. Değil mi? Semih Hocam, şimdi tabii yılların emekleri var, yılların bilgileri var. 18 tane kitap, en son 3 cilt Tanrı'nın 17 tane kitap ve en son 3 cilt şeklinde Tanrı'nın Türkleri. Ben videonun başında da söyledim, yeni okumaya başlıyorum. Tavsiye ederim, mutlaka okuyun. Şimdi bizim Ziyaretçiler kanalının genç izleyicisi çok. Önce Ziyaretçiler kanalı hakkında yani neler söylemek istersiniz? Kanalımı hiç takip ettiniz mi? İzlediniz mi? Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Kanalını takip ediyorum. Yorumlarda yazacağım. Şöyle bir şey. İngilizlerin dünyadaki hakimiyetleri İngiliz Coğrafya Kulübü'yle, yani National Coğrafya mayasıyla dünya hakimiyetlerini pekiştirdiler. Dünyanın hakimi olan Türkler maalesef bir coğrafya kulüpleri yok. Yani Mançurya'dan Alp dağlarına, İberya dağlarına kadar, Pirene dağlarına kadar taşlara medeniyetini kazımış. Yazılarını, kitabelerini bırakmış. Tarihin atası, insanlığın atası bir ulusun coğrafya kulübü, coğrafya çalışmaları yok. Ben senin kanalının araştırmacı, kaşif gençlerimize çok iyi bir örnek olacağını, gizemli yerleri çözmede falan da çok güzel noktalara değiniyorsunuz, gidiyorsunuz. Faydalı olacağına inanıyorum. Dolayısıyla senin kanalın hiç abartısız, natürel, bir de bir kuşağa, bir nesle çok faydalı bir kanal olarak daha da büyüyeceğine inanıyorum. Sağ olun. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz. Yani
mümkün olduğu kadar doğru bilgilerle, doğru yerlere gidip dediğiniz gibi gelecek nesle bir şeyler bırakıp gençlerin de önünü açmaya çalışıyoruz aslında. Semih Hocam, peki öyle güzel konuşuyorsunuz ki hiç bitsin istemiyor insan. Ki eminim ziyaretçiler de bu videonun devamı gelsin, Semih Tufan Güraltay'ı bir daha görelim diyeceklerini şu an duyuyorum. Şunu sormak istiyorum sonlara yaklaşırken. Türk'ün Türk'ten başka dostu var mıdır? Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur. Evet. Ancak Türk'ün Türk'ten başka dostu da yoktur. En önemlisi Türk'ün en büyük dostu yüceler yücesi Allah'tır. Allahu Azimüşşan Türk'ün en büyük dostudur. Türkiye hiçbir zaman ölüm yoktur. Değil mi? Sizin bu kanalınızda yaptığınız çalışmalarınız, bizlerin yazdığı kitaplar, herkes toplumun bir tarafından çalışmalarıyla işin bir tarafından ucundan tutacağız. Türk milletini bilgilendireceğiz. Muasır medeniyet, vatanın muasır medeniyet dediği hedefe hep birlikte ulaştıracağız. Eğlenirken ulaştıracağız. İşte YouTube'da sizin kanalınızı izlerken, merakını giderirken kardeşlerimiz tarih şuuruyla, geçmişiyle kucaklaşacak. O kadar çok şey yapılabilir ki, mesela işte piramitlerin gizemi nedir? Değil mi? Evet. İşte batılı gezginler, kaşifler yıllardır araştırıyorlar. Piramit, Tanrı'ya ulaştırılan kadim Tur dininin mabedidir. Değil mi? Piramitlerin ilk yapıcısı kimdir? Sümer Türklerinin ziguratlarıdır. Peki nereden geliyor bu inanç? Zigurata kutsal dağ diyorlar Sümer Türkleri. Nereden geliyor? Daha eski. Okuz Han destanından geliyor. Okuz Han kim? İşte dinler tarihindeki Hazreti Adem. Okuz Han efsanesinde Okuz Han'ın 6 kutsal oğlu kimdir? Ayhan, Günhan, Dağhan, Denizhan, Yıldızhan. Şimdi Türkler baktığın zaman neyi kutsal sayıyor? Ayı kutsal sayıyor. Yıldızı kutsal sayıyor. Dağları kutsal sayıyor. Dağlar nedir Türk dininde, kadim Tur dininde? Allah'ın, Tanrı'nın oturağıdır. Kürsüsüdür. Evet. O yüzden peygamberlerin hepsi dağa çıktığında ancak ilk tebliği Cebrail aleyhisselam getirir. Yani Musa Tur Dağı'nda, İsa Paran Dağı'nda, Hz. Muhammed Hira Dağı'nda ancak ilk vahiy alabilir. O yüzden bu kutsal dağ şeklinde mabetler yapmıştır Sümerler, ziguratlar. Sonra Sümerlerin bu zigurat inancı, bu ziguratta çıkarak Tanrı'ya ulaşma inancı Mısır'a kadar inmiştir. Halbuki bir baktık ki tarihin en eski piramidi nerede? Çin'de çıktı. Beyaz piramit. Evet. Beyaz piramit ilk yapılanı. Bak şu Kutat Gubilik, Yusuf Hasacib'in günümüzden 1000 küsür yıl evvel yazdığı bir eser. Kutat Gubilik, Tanrı'nın kutlu adları. Kutlu bilge, kutlu bilik diyor. Burada anlatıyor mesela. Ne diyor? Göğe tırmanan merdiven diyor bak. Uygur Türklerinde de var. O beyaz piramit var ya. Evet. Kutat Gubilik'in 6033. beytinde diyor. Bak ne diyor? Şatı kördü melik anın bağdası, yüz utru uruğluk ediz hem yası. Yani Uygur Türkçesi bu metnin karşılığı ne? Göğe diyor 50 basamaklı merdivenden yükseldim diyor. Son basamakta diyor bir atlı bana su uzattı diyor. 50 basamak merdiven mi olur? Evet. Burada 50 basamaktan anlattığı beyaz piramit. Beyaz piramit. Göğe yükseldim diyor. Orada diyor bir atlı diyor bana su uzattı.
Ben de alıp suyu sonuna kadar içtim, suya kandım. Ondan sonra havaya yükselerek göğe uçtum ve yükselip gözden kayboldum. Bak, piramidin en üstündeki vecd halini, Tanrı'ya ulaşmasını, Allah'a ulaşmasını nasıl anlatıyor? Nerede? Kutat Gubilik'te. Peki bize bugüne kadar hiçbir tarihçi anlattı mı? Hala piramitleri uzaylılar mı yaptı, nasıl yapıldı diye soru işaretleri sunuyorlar. Coğrafyacı olarak Evet. senin bir beyaz piramite, Evet, gitmemiz lazım. oraya bir keşif gezisi yapmanı çok önemli rica ediyorum. İnşallah. Şimdi piramit şeklinde mabetler yaparak Allah'a yakaran, Allah'a dualar eden kavim kimdi? Türk milletiydi. Yani bizim o Mısırlıların ataları dedikleri Tutankamon, o meşhur mumyası oldu. Tutankamon ne demek? Tuta ay demektir, Kuman Türkçesi. Ay Kağan demektir Tutankamon. Evet. Meşhur Firavun, Tutankamon, Kuman Türküdür. Kuman Türk. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde son Mısır'da hangi devlet vardı? Kalavun devleti vardı. Kölemenler diye bir devlet hiç olmadı. Kolumanoğulları devletiydi. Arap tarihçilerinin uydurmasıydı. Değil mi? Halbuki o Kolumanoğulları nereden geliyor? Ta Kuman Türklerinden geliyor. Yani Mısır'ı fetheden Hiksoslar, Hakaslar, Hakas Türkleri. Bunların başkentinin adı Avaris kenti. Orada yaptıkları piramitler kimin mabedi? Değil mi? İşte yalan söyleyen tarih utansın. Ama Biz bu yalancı tarih anlayışıyla kavga ediyoruz. Bu kavganın bir cephesinde de sen varsın. sağ ol. Sen de topluma anlatacaksın kardeşim. İnşallah. Yani o beyaz piramite keşfe gittiğinde beyaz piramitin içinde Oğuz sunağı var. Evet. Ne işi var beyaz piramitin içinde Oğuz sunağının? Değil mi? Aynı Oğuz sunağı Etilerin başkenti Hatuşaş'ta da var. Sümer'de de var. Kıbrıs nekropolünde de var. Kıbrıs diye bir yer değil orası aslında. Eski adı Alasya. Alasya. Yani Eti Türklerinin Alasya vilayetidir. Kıbrıs'ın eski adı. Al ne demek? Al batı demek. Anadolu'nun batısında kalan adaya ne ismini veriyorlar? Alasya. Alasya. Bu tarihi gerçekleri topluma anlatırsak Kıbrıs davamız da aydınlanır. İçerideki terör sorunu da aydınlanır. Ahlaki dini sorunlar da aydınlanır. Birçok meseleyi tarihi köklerimizden çözeceğiz, anlatacağız, toplumu aydınlatacağız, bilinçlendireceğiz. Valla o kadar güzel konuştunuz ki, o kadar doğru bilgiler verdiniz ki şu an dediğim gibi eminim ziyaretçiler, takipçiler, izleyiciler de çok memnunlar. Dedim ya, bu program belki hiç bitmesin istiyorsunuz ama zamanımız doldu. Şimdi esas görevimiz başlıyor arkadaşlar. Semih Hocam yıllarca doğru bilgiler, belgelerle 17 tane kitap yazdı. Doğru tarihi anlatmak için. Bu uğurda anlattı, belli bedeller ödedi. Şimdi iş bize düşüyor. Coğrafya kulübümüzü kuruyoruz. Coğrafya kulübümüzde ne yapacağız? Etrafınızdaki, yaşadığınız yöredeki tarihi araştırıp, bunlarla ilgili bilgileri, belgeleri bizlere ulaştıracaksınız. Hep beraber, hani biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Ses çıkıyor. Birlik olacağız. Coğrafya kulübümüze her şeyden önce destek vereceksiniz. Bilgilerinizle coğrafya kulübümüzün üyelerinden Semih Hocam zaten bilgilerini her zaman bizle paylaşacak. Dedim ya, şimdi tarihi hocalarımızdan aldığımız bilgilerle bu değerli kitapları, bir defa her şeyden önce Tanrı'nın Türkleri kitabını ben yeni okumaya başladım. Semih Hocam sağ olsun vaktinden ayırıp böyle çok güzel bilgiler veriyor. İnşallah bunlara devam edeceğiz.
Coğrafya Kulübü'ne desteğinizi, bilgilerinizi her zaman bekliyoruz. Bununla ilgili yakında açıklamalar da yapacağız. Bu hafta Zihin Atlası'nda sevgili Semih Tufan Güraltay konuğumuzdu. Semih Hocam, son ziyaretçilere ne demek istersiniz? Ben de sana başarılar diliyorum Serhat kardeşim. Temiz kalbinden, yüreğinden, adamlığından örnek bir faaliyet yürütüyorsun. Allah yar ve yardımcın olsun. Bizden İnşallah. de hangi konuda bir destek istersen biz de her zaman sana yardım etmekle mükellefiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok değerli bilgiler verdiniz. Dostlar, bu haftalık da bu kadar. Coğrafi Kaşifler Kulübü ile ilgili açıklamalar yakında yapacağız. Dediğim gibi bilgiyi paylaşacağız. Doğru bilgileri bulacağız. Gelecek nesle doğru bilgiler ulaştıracağız. Bugüne kadar bize anlatılan masalları artık bir kenara bırakacağız. Gerçeği bulacağız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm.